Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Aynur Koş. Bugün sizlerle görselde görmüş olduğunuz askıyı çalışacağız arkadaşlar. Bu askı bir takipçimin isteği üzerine bu askının videosunu çekiyorum. Onun için elimde şöyle kırmızı silim bir ip var arkadaşlar. Bu 2 milimetre zannedersem. Silimler bayağı bir ince oluyor. Ve supra ip. Evet arkadaşlar, 75 santim uzunluğunda, şöyle 75 santim uzunluğunda bir zincir çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle başlıyorum. Tığımda 3,5 numara. Evet arkadaşlar, bu şekilde şöyle çekeceğiz. Şöyle ölçeceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle ölçeceğiz. 75 santim uzunluğa gelinceye kadar. O yüzden bir zincir sayısı vermiyorum. Çünkü herhangi bir iple de başlayabilirsiniz. Sadece tabii ki askınızın uzunluğu 75 santimde olmayabilir arkadaşlar. 1 metre 20 santim yapabilirsiniz. 1 metre 10 santim, 40 santim yapabilirsiniz. Bu sadece bir ölçüdür. O yüzden ben 75 santim çalışacağım bugün. Arkadaşlar şöyle 75 santim uzunluğunda şöyle koyayım. Gerdirmeden aldığım bir ölçü bu. Evet, bu şekilde. Şimdi arkadaşlar zincirimizin dibine batıyorum. Şöyle, hatta şu saydığımız zincir 1 2 kabul edelim, üçüncüye batalım arkadaşlar. Rahat bir dönüş olsun şurası. Yani 2 tane zinciri atladık, sık iğnemizi yapmaya başladık. Her bir zincirin içine sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Evet, sıramızın sonuna kadar, zincirimizin sonuna kadar sık iğnelerimizi yapıp gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar sıra sonuna geldim. Şu kilit yaptığımız yeri örmüyorum. Ve ipimi şöyle birazcık uzunca bırakıp kesiyorum. Hatta bir tane zincir çekelim. Çünkü durmayacak gibi. Evet, bir tane zincir çekiyorum. Şimdi en başa geliyorum. Şuraya. Bakın şu 2 tane zincir bırakmıştık ya, onun başına geliyorum. Tığımı takıyorum. Ve ipimi yeni baştan buraya takıyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın şu kısım birazcık düz olması için bunu böyle yapıyorum arkadaşlar. Hemen önündeki şu boşluğa batıyorum. Yani normalde şuradan başlamam gerekiyor. Ama burası böyle düz çıksın diye şuradan taktım ipi. Şimdi sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle sırası gelen boşluklara. Şöyle arkada da şu ipimi de saklayarak gidiyorum. Bu şekilde. Evet, bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi yine aynı şekilde yaptığımız gibi sıra sonuna kadar böyle sık iğne öreceğiz. Yine orada ipimizi keseceğiz. Tekrar en baştan tekrar başlayacağız. Böyle birkaç sıra öreyim. Ben kaç sıra ördüğümü size söyleyeceğim. Örüp gelelim arkadaşlar.
Arkadaşlar biraz öreyim dedim ama dayanamadım yine. Sona geldim. Son noktaya da battım. Bir tane zincir çektim. Ve ipimi kestim. Şu başlangıç noktasını bir daha göstermek istiyorum. Bakın şurası. Şuraya batacağız arkadaşlar. İlk noktaya. Şöyle. Bir tane zincir çekiyorum. Ve şuradaki ilk boşluğa bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şu ipimi de örerken saklayacağım. Ve yine aralara batarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, toplamda 1 2 3 4 5 tane sık iğne ördüm, 5 sıra. Şu aralara iz süreceğiz arkadaşlar. Supra ipimizle. 75 santim zincir çekmiştik. 75 santim çektiğimiz zincirden şöyle göstereyim. 86 santim oldu arkadaşlar. Bu ölçüleri de göz önünde bulundurursunuz yaparken. Şimdi arkadaşlar şöyle en alttan başlıyorum. Tığımı şuradan geçiriyorum. Ve ipimi şöyle bir ilmek çıkartıyorum arkadaşlar. Hemen şurada yanda gördüğümüz boşluğa batıyorum ve ilmek kaydırıyorum. Hemen onun yanına şöyle hemen yanına ve ilmeğimin içinden geçirerek yapıyorum arkadaşlar. Bakın boşluklarımız da şuralar. Arkadaşlar çok germeden, çok da gevşek bırakmadan böyle tam tadında yaparak böyle bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz. Sıramın sonuna geldim. En son noktaya da batıyorum. Şöyle tığımın içinden geçiriyorum ve şuradan şöyle şu şekilde arkaya geçiriyorum arkadaşlar. Onu orada düğüm de atabiliriz. Olmazsa bu ikinci yaptığımı düğüm atarak göstereyim. Yine şu noktadan batıyorum. İpim şöyle arkada. Ve yine ilmek kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ne kadar dikkat edersek de geriliyor. Şöyle elimizde el ütüsü yaparak düzeltelim. Evet, bu şekilde bütün boşluklara batarak iz sürmemizi yapıyoruz arkadaşlar. Sıranın sonunda görüşelim. Sıranın sonuna geldim arkadaşlar. İpimi de kestim. Bunu da şu şekilde yapalım. Yani şurada gördüğünüz şekilde de yapabilirsiniz. Bir de şunu şöyle içeriye alıyorum. Şöyle. Bu kestiğim ipi ilmeğin içinden geçiriyorum. Şöyle sıkılaştırıyorum.
Biraz fazla sıkmışım. Evet arkadaşlar, onu zaten şöyle halkanın içinde şunu şöyle dikeceğiz. Evet, bu şekilde 2 sıramız kaldı. Onları da yapıp geliyorum. Arkadaşlar şöyle de saklıyorum iplerimi. Evet, karşı tarafı da aynı bu şekilde saklayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bitti. Bu tarafının ipini de işte sakladık. Bu tarafı kaldı. Bunları da daha sonra saklayacağım. Şimdi bakın arkadaşlar, şöyle çanta aparatlarımız var. Ama bu video spontane geliştiği için elimdeki malzemelerle yapmaya çalışıyorum. Yani hazırlıklı değilim arkadaşlar. Şu genişlikte halkalar da var. Yani şöyle aparatlar var. Bu daha küçük bir şey olduğu için. Elimde şöyle bir D halka var arkadaşlar. Onda çalışacağız. Ona bile zor giriyor. Bunların büyükleri de var. Ebatları da var. Ama şimdilik hani göstermek amaçlı bunun içine sığdırmaya çalışıyorum. Şöyle arkadaşlar, şöyle halkamızı, çantamızın sapını monte edeceğiz. Evet, bu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iki yerde diktim, temizledim iplerini. Evet, bu şekilde güzel bir askımız oldu. Bunu her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar, bütün çantalarınızda. Gayet sağlam. Şöyle çok fazla esnemeyen bir askı oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videomun daha sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.